Hindistan, dünyanın en farklı ve en renkli ülkesi. 1 milyar 425 milyon nüfusuyla Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelmiştir. Bu da dünya nüfusunun 5'te 1'ine eşittir. Ülkede ortalama günde 79.726 bebek doğuyor. Bu oranla ülke nüfusu günlük 49.179 kişi artacağını gösterir. Ayrıca ortalama insan ömrü 70 yıl. 3.287.000 kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 7. ülkesidir. Ülke 28 eyalet ve 7 bölgeden oluşur. Ülkenin sınır komşuları ise doğusunda Bangladeş ve Myanmar, kuzeyinde Hutan, Çin ve Nepal, batısında Pakistan, güneyinde ise Sri Lanka bulunmaktadır. Ülke nüfusunun %72'si Hint-Aryan, %25'i Dravidian, %3'ünü ise Moğol ve diğer etnik kökenler oluşturur. Hindistan birçok dine ev sahipliği yapmakta. Nüfusun %79.8'i Hindu, %14.2'si Müslüman, %2.3'ü Hristiyan, %1.7'si Sih, geri kalan kısmı ise diğer dinlere inanmaktadır. Ayrıca ülkede 200 milyon Müslüman yaşamakta. Hindistan Anayasası'na göre ülkede 22 tane resmi dil var ve bunların başında Hintçe ve İngilizce gelmekte. Ülke o kadar tuhaf ki Hindistan'da 19.500'den fazla dil ve lehçe konuşulmakta. Ülkenin bayrağına bakacak olursak, turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barışı ve dürüstlüğü, yeşil sadakat ve kahramanlığı, merkezdeki çakra sembolü ise Budizm ve sonsuzluğu simgeler. Coğrafi yapısına bakacak olursak, ülke topraklarının %60.5'i tarım arazisi, %23.1'i ormanlık arazisi, %3.5'i ise otlaklık. Ülkenin para birimi Hindistan rupisi. Bugün 1 TL 3.08 Hindistan rupisine eşittir. Hindu geleneğine göre 7 yaşına gelen kız çocukları bir erkek köpekle evlendirilir. Bu köpeğin onu koruyacağına inanıldığı için gelenek hemen hemen ülkenin her yerine yayılmış. Bir tuhaf evlilik ise eğer kuraklık varsa yağmurun yağması için 2 kurbağayı bir törenle evlendiriyorlar. Böylece yağmur tanrısını memnun ettikleri söyleniyor. Evlenmek isteyen bekar erkekler kısmetlerinin açılması için toplu halde yerlere yatarak kendilerini ineklere ezdiriyorlar. Evlilikler ise servet değerini buluyor. Başlık parasını ve düğünü erkek tarafı değil, kız tarafı karşılıyor. Bu yüksek maliyet yüzünden çoğu aile kızlarını evlendiremiyorlar. Bazı kabilelerde ise çok eşli evlilikler var. Erkeğin aksine burada çok eşliliği alanlar kadınlar. Kadınlar birden fazla erkekle evlilik yapabiliyor. Ülkede evliliklerin %80'i görücü usulü olarak yapılmakta. Boşanma oranı ise %1. Hindistan dünyada tecavüz vakalarının en çok yaşandığı yer. Bu nedenle ülkede kadınlardan oluşan bir pembe çete bile var. Bu kadınlar tecavüzcüleri yakalayarak herkesin ortasında sopalarla dövüyorlar. Bu çetenin ülkede 50.000'den fazla üyesi var. Kölelik Hindistan'da en üst seviyeye ulaşmış durumda. Ülke genelinde toplam 15 milyondan fazla köle olduğu söyleniyor. Bu kölelerin kişilik hakları elinden alınmış ve efendilerine cinsel hizmet vermek zorunda bırakılmışlar. Varanasi. Onlar bu şehre cennetin kapısı diyorlar. Çünkü Hinduizme göre bu şehirde son nefeslerini vermek kutsaldır. Bu nedenle 700 milyona yakın insan Ganj Nehri ve çevresinde yaşıyor. Hindular öldükten sonra 7 kez farklı canlının bedeninde yeniden doğacaklarına inanırlar. Onlar için sonsuz huzura erişmenin tek yolu ise öldükten sonra yakılıp küllerinin Ganj Nehri'ne bırakılmasıdır. Ganj Nehri'nin cennete aktığına ve burada yıkanmanın onların tüm günahlarından arılacağına inanılmakta. Kanalizasyonların aktığı ve fabrikaların atık sularının taşıdığı bu nehir dünyanın en kirli nehridir. 12 yılda bir gerçekleştirilen Kumbh Mela, 60 milyondan fazla insanın bir araya gelerek haftalarca Ganj Nehri'nin kenarında yaşamasıdır. Dünyanın en büyük dini etkinliği olarak da bilinir. Sadular, Hindular tarafından kutsal kabul edilen bir topluluk.
İnanılmaz derecede yoksullar, çalışmazlar, para taşımazlar ve çıplak gezerler. Hayırseverler tarafından karınlarını doyururlar. Kendi nefislerini yenebilmek için garip oruçlar da tutuyorlar. Örneğin bir elini hiç indirmemek bunlardan biri. Yıllarca ellerini havada tuttukları için birçok sadunun elleri havada asılı kalmıştır. Sadular asla et yemezler, sürekli esrar içerler ve bu sayede kutsandıklarını sanarlar. Sadu inanışına göre ruhlar asla ölmez, acı çeken ruh başka bir bedene geçer. Ülkede yaklaşık 7 milyon sadu yaşamakta. Sati geleneği, kadınların kocaları vefat ettikten sonra kendilerini ateşe atarak diri diri yakmalarıdır. Dul kalmış bir kadının ya isteyerek ya da zorla intihar ettiği bir uygulamadır. Geleneği yerine getirmeyen kadınlar toplum tarafından dışlanıp ömür boyu sefil bir hayat sürmeleri sağlanır. Bu geleneğin temelinde kadının günahları yüzünden kocasının öldüğüne inanılır. Hindistan dünyada kadınların yaşayabileceği en tehlikeli ülkelerin başında gelir. Raporlara göre her 15 dakikada bir tecavüz vakası işlenmekte. Hindistan'daki evlerin %60'ında tuvalet yok. Her gün 700 milyondan fazla insan tuvaletini sokaklara yapıyor. Ülkede cep telefonu ve televizyonu olan evlerin sayısı tuvaleti olanlara göre daha fazla. Bu sorunun nedeni ekonomik değil, kültürel olarak biliniyor. Dünyanın en kirli havasına sahip şehirlere bakarsanız ilk 30 şehrin 21'i Hindistan'da bulunmakta. Dünyanın en kirli başkenti ise Hindistan'ın başkenti olan Yeni Delhi'dir. Bugün Yeni Delhi'de bir gün geçirmenin 2 paket sigara içmeye eşdeğer olduğu söylenmekte. Hindistan dünyada en fazla yoksul insanın yaşadığı bir ülke. 300 milyondan fazla insan sokakta uyuyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Halkın %60'lık kısmı ise gecekondularda yaşıyor. Dünyanın gecekondu ülkesi Hindistan'dır. Ülkede tuhaf sokak meslekleri var. Bunlardan bazıları berberler, masaj yapanlar, kulak temizleyiciler ve hatta dişçiler. Ülke o kadar garip ki bir yanda yoksulluk, diğer yanda hayal edilemeyecek büyüklükteki mirası bir maymuna bırakanlar bile var. Nüfusun %40'ı vejeteryan. Bunun nedeni ise dini ve kültürel faktörler. Dünyada etin en az tüketildiği ikinci ülke. Kişi başına et tüketimi yıllık 4 kilo. Hintliler sanılanın aksine ineğe tapmazlar. İnekleri yaşamın sembolü olarak görürler ve bu yüzden kutsal sayarlar. İneklerin sütünü ve idrarını sıkça tüketirler. Birkaç eyalette inekleri öldürmenin cezası ise ömür boyu hapistir. Hindistan'ın en büyük problemlerinden birisi kast sistemi. İlk başlarda yaşam şartlarını ve mesleki grupları ayırmak için kurulmuş. Ama zamanla bu sistem ayrımcılığa yerini bırakmış. Kastın en üstündekiler saflığı, en altındakiler ise kirliliği ve günahkarları temsil ediyorlar. Kastlar arasında yemek yemek, temas kurmak veya evlenmek yasaktır. Kast sistemi 4 gruptan oluşur. Brahmanlar, din adamları ve bilginler. Şatriyalar, yönetici ve asiller, Vaişyalar, esnaf ve çiftçiler, Sudralar, işçi ve kölelerden oluşmakta. Ayrıca kast sistemine kabul edilmeyen Paryalar, yani dokunulmazlar, kimse onlara dokunmaz. Onlara dokunan insanların lanetlendiğine inanılıyor. Bu kişilerin tapınaklara girmeleri dahi yasak. Ülkede kötü işler bunlara yaptırılır. Sadece ölen insanların kıyafetlerini giyerler. Dünyanın en pahalı evi olarak kabul edilen Antilla, Mumbai'de bulunmakta. 27 kattan oluşan Antilla'nın değeri ise 1 milyar doları aşmakta. Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani'ye aittir. Dünyanın en kalabalık ailesi Hindistan'da bulunuyor. Ziona Chan ailesi 39 eş, 94 çocuktan oluşuyor. Aile 4 katlı, 100 odalı bir evde yaşıyor. Ziona Chan 2021 yılında diyabet rahatsızlığı nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. Hindistan dünyanın en büyük teknolojisine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Nüfusun sadece %10'u üniversite mezunu olmasına rağmen NASA çalışanlarının %36'sı, Amerika'daki doktorların %38'i, bilim insanların da %12'si Hintlilerden oluşuyor.
Ülkede okuma yazma oranı ise %74.4. 2009 yılında Ay'da su olduğunu Hintliler keşfetti. 2013 yılında ise Mars'a uydu gönderen 4. ülke oldu. Hindistan dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip. Satın alma gücü olarak da en yüksek 3. ülkesidir. Hindistan tamamen zıtlar ülkesidir. Ülkede büyük bir gelir eşitsizliği bulunmakta. Ülkede zenginler çok zengin, fakirler ise çok fakir. Dünyada en fazla ham petrolü ihracatı yapıldığı 3. ülke. Ham petrolü alıp işleyip ithalatını yapıyor. Hindistan birçok yönüyle gezilmesi ve keşfedilmesi gereken ülkelerin başında gelir.